Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Grafiti geçmişten günümüze büyük değişiklikler göstermiştir. Fakat geleceği hakkında nasıl bir öngörüde bulunursunuz? Öncelikle ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Yani grafiti aslında antik Yunan'dan beri dünya tarihinde, sanat tarihinde var olan bir olgu ama günümüze gelmesi daha 1940'lar Amerika bizim bildiğimiz grafiti daha çok o zamanlardan günümüze geliyor. Grafiti ilk çıktığı zamanda aslında kendi sınırlarını belirlemek isteyen bir takım işte grupları daha siyasi mesajlarını ilettiği, toplumsal mesajlarını iletmek istediği bir yoldu. Özellikle trenlerde olmasının nedeni o kendilerinin alanlarını ve sınırlarını belirlemekti. Yani tren üstüne yapıldığında işte trenin başlangıç noktasından bittiği yere kadar hangi graffiti writer dediğimiz kişiler kullandığında o alan belirleme üzerinden grafitiyi uyguluyorlardı. Ama günümüzde daha çok siyasi yazılımların dışında grafiti özellikle ülkemizde daha çok yerel yönetimlerin de kullanımının içinde olduğu yeni bir alan yarattı. Daha çok sanata dönüştü diyebilir miyiz? Sanata dönüştü. Yani hatta bunu ben doktora tezimde grafiti sanatçıları diye daha ağırlıklı kullanıyorum. Çünkü bir sanat üzerinden işte karakter tasarımcılarıyla birlikte işin içine çalışıyorlar. Yani grafiti kendi alanının içinde kendine başka boyutlar yarattı. Nasıl diyeyim işte grafiti sadece karakter yazılar üzerinden giderken bunun yanına karakter tasarımcılarıyla birlikte işte figürlerin bir araya gelmesi ya da İstanbul özelinde düşünürsek bir takım yerlerde bizim işte kentimizdeki bir takım imajların, sembollerle birlikte kullanıldığı bir yeni alan üretti. Geçmişte grafiti sanatı daha çok yazı üzerinden aktarım yapılan bir sanattı. Ama şu an yani günümüze kadar birçok şey figür, sembol ve şekil eklendi. Bundan sonrası için nasıl bir değişim ve dönüşüm uğrayabilir? Yani grafiti günümüzde aslında son dönemlerde biraz dijital grafiti, aslında yapay zeka, şu an yapay zeka ile ilgili daha çok daha ilkel olduğu söyleniyor ya yapay zekanın. Evet. Ama hani grafiti sanatçıları muhtemelen üretimlerini buna yönelik de devam ettirecektir. Yani normalde grafitiyi biz ne diyor söylüyoruz? En temelde işte duvara uygulanır. Ama bunun dışındaki yerlere de uygulama alanlarını artık görüyoruz. Yani işte folyoların üzerine ne bileyim iki ağaç arasına bir stretch folyo çekerek bunun üzerine bile sprey boyayla grafiti yapan grafiti sanatçıları var. Jack Sparrow mesela bunlardan örneklerden biri. Evet, çok güzel. Grafiti ve sokak sanatlarından bazıları müzelere ve sanat galerilerine taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Grafiti ait olduğu yerde yani sokakta mı kalmalı ki kendi özünü kaybetmesin diyebilir miyiz? Şimdi burada tabii ben grafiti alanında bir ürün yapan biri değilim. Ama grafiti sanatçılarıyla doktora tezimde çalışırken çok bir araya gelmiştim. Kendileri de burada iki görüş olarak ayrıma gidiyorlardı. Yani kimisi kesinlikle sokakta yapılmalı, bu müzelere giremez diyordu. Bir kısmı da müzelerde girebilir ama artık günümüzde müzelere girdiğinde de bundan çok çağdaş kent sanatı adı altında özellikle 2000'li yıllar sonrasında görmeye başladık. Yani benim bireysel görüşüm sokakta da olsa bir müze içinde de olsa önemli olan benim için orada bir mesaj iletisi olması. Toplum faydası. Evet yani bunu çok kullanıyorlar. Yani kimi kurumlar mesela grafitiyi halkla ilişkilerde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi içinde ele alarak bir takım ne bileyim dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda grafiti üzerinden iletilerini grafiti sanatçılarıyla birlikte uyguluyorlar. Siz biraz daha topluma faydası olsun ama nerede olursa olsun tarzda bir bakış açısına sahipsiniz galiba. Yani evet biraz öyle. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini çok önemsiyorum çünkü. İçinde yaşadığımız toplumda da. Çünkü biz o toplumda dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar veya iklim aciliyeti gibi konulara yönelik hepimizin artık bir yerden tutması gerekiyor. Bilinçlenmek. Yani grafiti çoğunlukla vandalizmle de hep böyle bir arada duyuyoruz. İşte vandalizm bile isteye bir yere özellikle kamu malına zarar verme. Zamanında zaten bununla ilgili işte ne bileyim yargılamalar falan da oluyordu ama şimdi şu an grafitiyle ilgili öyle bir şey yapıldığını sanıyorum kabahatler kanunu gereğince bir yargılama durumu gibi bir şey. Tabii para cezasına döndürülüyor. Ama sanat zaten hep böyle bir şey değil mi? Yani işte çeşitli eylemler, aktivist hareketlerle
direnişin sembolü olduğu bir takım ürünlerle biz sanatın içinde yer alıyoruz. İşte iklim aciliyetinde de sosyal sorumluluk, toplumsal konular, sanat bir şekilde bunlara da bir aracılık ediyor ürün verme açısından. Aslında daha ne diyeyim, daha faydalı. İşte Just Boyle eylemlerinde de öyle. Aslında o sanat eserlerine bir zarar vermediği eylemciler tarafından biliniyor. Bunu bilinçli olarak yapıyor. Ama biz toplumsal olarak ne yapıyoruz? Sosyal medyada gördüğümüz zaman hepimiz nasıl ya, işte Monet'in eserine nasıl böyle bir zarar verilebilir falan deniliyor. Ama onların hepsini ya bir şekilde flex'ı ya da işte Mona Lisa tablosunun kurşun geçirmez cam arkasında olması. Bunu bilinçli bir çalışmayla yapıyorlar. Bütün amaçları aslında dünya biricik, onlar da biricik. Yani yaşasa ressamın ikincisini yapsa yine ilkinin yerini tutmayacak da yola çıkarak yapılıyor. Böyle diyebilirim. Daha çok farkındalık çekmek ve yaratmak için yapılan eylemler olarak görüyorsun. Evet. Grafiti yasal hale gelmişken fazla resmileşti diyebilir miyiz? Bu grafiti için bir kısıtlama getirir mi? Yani şöyle söyleyelim. Mesela belediyeler şu an grafitilerle çok yasal bir şekilde bir konu olarak çalışıyorlar. Ama daha çok bu sanatçının çizmek istediği, kendini aktarmak istediği alandan çok bir anlaşma üzerine yapılan bir sanat oluyor. Bu grafitinin kendi özünü kaybetmesine yol açabilir mi sizce? Burada da çeşitli görüşler var. Şimdi o sanatçılarla şöyle söyleyeyim, yerel yönetimin tabii ki söyleminin aktarılmasını istiyor yerel yönetimde bunu. İşte belediyelerin içinde bulunduğumuz semtlere göre de kendi bağlı oldukları bir siyasi parti var. Dolayısıyla biz oradaki siyasi partinin mesajını görüyoruz grafiti sanatçısıyla. Tabii ki sınırlama geliyor. Ama grafiti sanatçılarıyla ben çeşitli siyasi partilerin yerel yönetimine bağlı olduğu belediyelerle de görüştüğümde, grafitçilerle konuştuğumda da her iki taraftan da olumsuz bir yanıt almamıştık. İki tarafta memnun olmak. Evet, iki tarafta yani bizi sınırlamıyorlar aslında demişlerdi ama kimlerle bir arada geldikleriyle ilgili de ilişkili de olabilir. Evet, doğru. Yani nasıl bir anlaşma olduğuna göre değişir sanırım. Grafiti bir direniş simgesi midir? Özellikle geçmişte daha çok sanat olarak mı icra ediliyordu yoksa direniş için yapılan bir şey miydi? Uygulama yeri ve kurumlara bağlı olarak demiştik ya, bir sınırlama getirebilir mi? Ben yine bu işte doktor tezimde çalışma yaparken belli belediyelerde mesela bilgi evlerinde aslında genç hedef kitle, yani biz onları izliyorduk, ne yapabilirler işte okuldan geldiğinde işte 10-15 yaş arası çocuklar falan diye bilgi evleri biliyorsunuz onlara eğitimler veriyor. Mesela Başakşehir Belediyesi bilgi evlerine grafiti derslerini koymuştu, yerleştirmişti. Yani hem boş zamanlarını hem kültür ve sanat aktivitelerinin içinde olsunlar diye böyle bir örnek vardı. Bir de demin bahsettiğim gibi aslında yerel yönetimin bağlı olduğu işte siyasi partinin söylemini yapıyor ama bir yandan da halkla iletişim kurma yolu, yani bir iletişim aracı haline de geliyor. Doğru. Aslında kendilerini ifade etmek için hem yasal hem daha doğru ve anlaşmalı bir yol izliyorlar. Bu kendilerine de fayda sağlıyor. Evet. Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi grafitiyi biz en fazla nerede görüyoruz? Sosyal medyada. Bir grafiti uygulayıcısı bunu yapıp sosyal medyaya koyuyor. Şimdi bir takım kısıtlamalar sağlarken grafiti aslında sosyal medya ile birlikte sosyal medyanın faydalı tarafı grafiticiler tarafından şöyle demişlerdi. Eski zamanda işte sosyal medya, internet bu kadar kullanılmadığı zamanlarda işte ilk örneklerini veren grafiti uygulayıcıları işte biz bir duvarı boyadığımızda tekrar giderdik işte insanların tepkisini oraya yakın bir yerlerde bulunurduk. İşte yorumlarını falan dinlerdik. Şu an öyle bir şeye gereksinim duymuyoruz. Biz işte grafitimizi yapıyoruz. Sonrasında Instagram'da, sosyal medyada orada aldığımız geri dönüşlerle halkla o etkileşimi de sevdiklerini söylemişlerdi. Bu da onlara başka kendilerini, kişisel mesajlarını da grafiti yoluyla iletenlere o geri dönüşle ne diyeyim? İfade etmek kendilerini evet sağlıklı. biçimine değiştiriyor yani. Bir başka aşamaya yine getiriyor. Evet. Farklı bir yol ekliyor diyebiliriz. Sokak sanatçılarının eserleri genellikle geçici olduğu için bu durum sanatın özel nasıl etki eder? Şimdi grafiti sanatı aslında doğası gereği kalıcı olmadığı çok kabul bir şey. Çünkü birkaç şey var burada. Ya iklimsel olarak işte yapıldığı duvar, binanın hava iklim koşullarında o boyanın zarar görmesi ve zamanla kalmaması.
İkincisi işte ne bileyim genelde nerede görürüz biz Karaköy'e gittiğinizde mesela işte esnafın kepengine yapılması. İşte oradaki esnaf kimisi destekliyor ama kimisi çok ciddi karşı bu duruma silebiliyor. Ya da bazı grafitilerin içinde çok kabul görmese de grafiticiler birbirlerinin grafitilerini silebiliyor. Üzerine çatışma yapabiliyor. Bir diğer konuda yerel yönetim onları tekrar griye boyayıp kapatabiliyor. Dolayısıyla bu işin doğası gereği olduğu için grafiticilerin de bunu zaten kabul ederek yani bunu bilerek çalışmayı yaptığını düşünüyorum. En baştan beri herkesin kabul ettiği bir yol ve bu yolda devam ediliyor. Sokak sanatçıları toplumlarını nasıl etkiler ve değiştirir? Şimdi tabii grafiti toplumla bir etkileşim, iletişim kurma amacı taşıyor. Bunu kabul ediyoruz. Bir kısmı aslında sadece bireysel kendi imzalarını da aktarabiliyorlar. İşte tag dediğimiz şeyler, kendi manlaslarını yazıyorlar. Ama onun dışında işte toplumsal bir takım olaylar oluyorsa onun karşısında da grafitilerini uyguluyorlar. Yani grafiti çalışmalarıyla aslında şehirlerin sistematik bir imajı, kentsel tasarım dediğimiz şeyler oluşturulabilir. Yani mesela Berlin buna çok iyi bir örnek. Yani Berlin üzerine artık konuşulamaz. Berlin denildiği zaman grafiti, sokak sanatı anlamında o kentin artık bir stili ve imajı var. Mesela İstanbul'la ilgili genelde söylenilen benim görüşmecilerden elde ettiğim sözlerde de İstanbul'un bir kent imajı olamadığı. Bunun da nedenini şöyle söylüyorlardı. Sosyal medyayla yurt dışındaki pek çok örneği görüp bizim grafiti sanatçılarının oradan etkilenerek etki üzerine bir takım grafitiler oluşturdukları. Aslında Almaya gittiğimiz için kendi kültürümüzü, kendi bir... evet, aslında grafiti bulunduğu ortamdaki o coğrafyayı hem etkiler hem de onun kültüründen de etkilenir, beslenir. Bu nedenle aslında içinde bulunduğumuz yani toplumu da bu manada da değiştirebilir. Yani bu sadece şey demek değil. İşte kaligrafi tekniğiyle, hat tekniğiyle grafitiyi yaptığım gibi bir şey değil. Ama henüz hala da grafiticilerin genel olarak böyle bir konuda İstanbul'un çok geride ve eksik olduğunu aslında hani bir Londra, bir Berlin gibi olması gerektiğine vurgu yapıyorlardı. Çok fazla İstanbul kültürüyle kendilerini bağdaştıramadığını söylememiz yanlış olur mu belki? Aslında bu 2010-15'e kadar çok ciddi grafitiyle ilgili, murallerle ilgili festivaller de oluyordu. Şu son dönemlerde niyeyse nasıl grafitinin bir altın çağı, bir duraksama çağı olmuştu. Şu an sanıyorum Türkiye'de de var. Bu biraz maliyetten mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Aslında tam da benim işte 2015 sonrasında doktora tezimde pek çok yerel yönetim grafitiyle çalışma yapıyordu. Şu an orada bir az hareketlenme var. Geride. Gençlere bu alanı önerir misiniz? Onlara ne gibi bir katkı sunabilir? Yani özellikle ergenlik çağındaki kendini yeni keşfetmeye başlamış olan gençlerimiz hakkında. Çünkü genel olarak grafiti hakkında vandalizmle bağdaştırıldığından bahsettiniz az önce. Böyle de bir kötü algı var yani aileler çocuklarını bu alana yönlendirmek istemeyebilir. Belki evet bir kısım önyargı kırılmış olabilir ama hala böyle bir önyargı sürüyor bence. O yüzden hep gençlere bu alanı önerir misiniz? Yani onlara ne gibi katkı sunabilir? Farklı bakış açıları, farklı deneyimler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aslında gençler grafitiliğe karşı ciddi bir ilgileri var. Aslında eskisi gibi işte eski uygulamalara baktığınızda yani yurt dışında falan da artık hani orada bir şiddet söz konusuydu vesaire. Günümüzde artık öyle bir şey yok. Ve gençler tam tersi sanat okuyan öğrenciler bir şekilde sanatın içinde olunca grafitiyi başka bir seviyeye çıkarttılar bu ülkede. Özellikle güzel sanatları öğrencilerinden çok kişi var grafitiyle uğraşan. Biz hatta birkaç sene önce, ya pandemiden hemen önceydi, üniversitemizde grafiti ve mural söyleşisi yaptık. Bayağı bir amfide yapmıştık ve yani çok bir 10 katılım olmuştu. Orada da üniversitenin geneline açık olan bir söyleşi olduğu için çok fazla grafiti yapanlar olduğunu kendileri söyledi. Eskiden daha çok kendilerini saklarlardı. Şu an öyle bir saklama durumları yok. Yani gençler için bu sadece hani duvara boyamak gibi değil. İşte ne bileyim belediyeyle, yerel yönetimle çalışırsın. Oradan bir kazanç elde edebilirsin. Bunun dışında ne bileyim
Yani işte kafeye falan gittiğinizde görüyorsunuzdur. Kafelerin duvarlarını falan süslüyoruz değil mi? Kentsel dönüşümün olduğu yerlerde falan Evet. görebiliyoruz örneklerini. Dediğim gibi festivaller düzenleniyor. Mimarlık tarafına biraz böyle kent imajına hani o tip işlerle ilgilenenlerin de aslında yeni bir meslek alanı yaratılabilir. Evet. Her şekilde gençlere yeni bir alan, en kötü hobi, kendini ifade etme biçimi diyebiliriz. Şimdi grafitiyle ilgilenen kişiler genelde zaten yani kendi sosyal medyalarında falan da görürsünüz. Yurt dışına gidiyorlar, festivallere katılıyorlar. Aslında bu başka ülkelere de gitmek, onların kültürleri de bu da ayrıca bir kazanım medeni oluyor kişiye. Buralarda işlerini yapıyorlar, başka bir sanatçılarla bir network bağının içinde oluyorlar ya da ne bileyim işte atölyeler açıyorlar, kendi atölyelerini, galerilerini oluşturabiliyorlar. Yani sanatla ilgililerse zaten hani bu işin içinde olmamaları yani çok kaçınılmaz olur. Evet. Grafiti yani yapanlardan genelde duyduğum şey eskisinden çok farklı. Yani bir eski dönem old school denilenler var bir de yeni jenerasyon var. Onlar daha işte illegal tarafına baktıkları için işte ne diyorlardı işte bir aile olursam, aile kurarsam bunu yapamam, uygulayamam. O günümüzdeki grafiti üretimini yapanlarda öyle bir şey yok. Evet, yani biraz da sanata yönelirlerse doğru yolda doğru kazanımlar elde edebileceklerini söyleyebiliriz. Evet, yani kavramsal sanat, çağdaş sanatın içinde de yer alıyor. Aslında alan çok boyutlu düşünülebilir. Evet, yani modern sanatın da içine girmiş bir kısımda artık dediğimiz gibi sanatın da her alanında artık mevcut bir şekilde görebiliyoruz. Gençler de inşallah bu yolda kendi yollarını en doğru ve temiz bir şekilde bulabilirler. Teşekkür ederiz bizimle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için. Artık İstanbul'un bir videosundan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ömür Müday hocamıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Rica ederiz.